Merhaba arkadaşlar. Bugün size açısal momentumun korumunu anlatacağız. Bunu bir görsel deneyle yapıyoruz. Öncelikle burada bir tane bisiklet tekerleği var, dönen bir mil var. Şöyle yaptığımızda dönüyor arkadaşlar. Şu anda üzerinde oturduğum taburede dönüyor şöyle. Serbest. Önce şöyle ben şurada bisiklet milini döndüreceğim. Bisiklet tekerleğini belli bir açısal hızla döndüreceğim. Ondan sonra bu mili tuttuğumda ve 180 derece döndürdüğümde bakalım tabureyle bana ne olacak. Evet, şöyle hızlıca döndürüyorum. Şöyle. Şimdi evet gördüğünüz gibi dönmeye başladım. Ters çevirirsem evet terse dönüyorum arkadaşlar. Tabi biraz şey olduğu için tam dönmüyorum. Terse dönüyorum, bir yöne doğru dönüyorum arkadaşlar. Evet, benim ilk seferde benim ve taburenin bir açısal momentumu yok. Sadece buradaki tekerleğin bir açısal momentumu var. Yalnız onu döndürüp tuttuğumda artık oradaki açısal momentumun konumunu sağlamak için ben de dönmeye başlıyorum tabureyle birlikte. Bu ilk deneyimdi arkadaşlar. Terse döndürürsek ne olur? Şimdi az önce şöyle size göre kendime göre saat yönünün tersine, şimdi saat yönüne döndüreyim kendime göre. Şöyle döndürüyorum. Yine yok. Şöyle döndürüyorum. Şöyle. Evet, şuradan döndürüyoruz. Yine dönmeye başladık. Tersine doğru dönemiyorum çünkü şeyimiz durdu. Evet, buradaki temel prensip açısal momentumun konumuydu arkadaşlar. Şimdi bir başka deney yapacağız. Burada da elime arkadaşlar devam ediyoruz. Bu seferki deneyimizde ise bu meşhur buz patencisi deneyini yapıyoruz. Oradaki buz patencisi ne yapıyor? Artistik patinaj yaptığında kollarını açıyor. Kollarını açtığında görüyorsunuz yavaşlıyor ama kollarını kapattığında hızı artıyor buzun üstünde dönme hızı. Oradaki olayı biz burada göstereceğiz. Yine taburemizin üzerinizde bu sefer kitap var elimde. Önce kitapları şöyle elimi açık bir şekilde tutacağım. Sonra da kapatacağım. Ama önce bir kendimi döndürmem lazım. Şöyle bir döneyim. Ne tarafa doğru? Şöyle döneyim. Biraz başım dönecek ama olacak o kadar. Şöyle. Evet, şu anda dönüyorum. Evet, açtığımda yavaşlıyorum. Kapattığımda hızlanıyorum. Evet. Düşeceğim galiba. Tamam. Sanırım olayı anladınız arkadaşlar. Evet, şimdi bunu bitirdik. Benim baş dönmem geçmesi lazım. Biraz başım döndü. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü gösteri deneyimimize devam ediyoruz. Burada jiroskop hareketini göstereceğiz. Yine dönen bisiklet tekerleğimiz var. Ve burada bir ip var. Şöyle ipimiz. Ben ipi tutacağım. Şimdi ilk başta normalde şöyle tuttuğumda ne olacak? Haliyle bisiklet tekeri düşecek. Ama bisiklet tekerine bir açısal momentum kazandırırsam şöyle çeviriyorum. Şu anda evet, şimdi şu tarafa doğru çevireceğim. Şöyle. Ve tutacağım. Bakalım düşecek mi? Evet, düşmüyor ve bir presesyon hareketi yapıyor. Spin hareketi kendi etrafındaki dönmesi, presesyon da şöyle kütle merkezi etrafında dönüyor arkadaşlar. Tabi hızı yavaşlayınca biliyorsunuz yavaş yavaş dönmeye başlıyor, düşmeye başlıyor belli bir açıyla. Şimdi tersine döndürelim. Şöyle tutayım ben bunu. Az önce şöyle döndürdüm. Şimdi diğer kolumla döndüreyim. Evet, gayet güzel dönüyor. Evet, gördüğünüz gibi tersine ve burada daha dik. Çünkü hızı arttığı için şöyle dönmüş oluyor arkadaşlar. Burada da birçok yerde bu jiroskop olayı kullanılıyor. Uçaklarda, yön bulmada, gemilerde, uzay araçlarında bile kullanılıyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde göstermiş olduk. Evet, bu arada açısal momentum yoğunluğu bulunurken sahil kuralını kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle dönme yönüne elimizi koyuyoruz. Şu baş parmağımız açısal momentum yönünü gösteriyor.
ilk döndürdüğümüzde açısal momentumun yönü size doğruydu. Daha sonra döndürdüğümüzde ise bana doğru oldu arkadaşlar. O yüzden tabii ki oradaki tork da değişiyor. Açısal momentum yönü değiştiğinde ve ters yönlere doğru hareket ediyor. Evet, bu sefer bugünlük bu kadar.